Herkese selamlar dostlar. Şu an Es-Salt isminde bir şehirdeyim. Amman'dan geldim buraya. Amman'ın batısında kalıyor. Svele isminde bir semt var Amman'da. Oradan dolmuşa biniyorsunuz. Burası Amman yolu. Buradan geliyor dolmuş. Sizi şu aşağıda bırakıyor, tamam mı? Amman'a dönmek için tekrar buradan dolmuşlara biniyorsunuz. Amman'a gidiyorsunuz. 15-20 kilometre uzaklıkta Amman'a. Trafiğe kalmanızı tavsiye etmem. Ben trafiğe kaldım Amman'ın öteki ucundan. Batıdaki Svele semtine gelene kadar tam 2 saat geçti trafikte. İş çıkışına denk geldim. Ya büyük bir trafiğe denk geldim ya. Aklımı yitirecektim. 2 saat bak, 2 saat. Saat şu an 6. UNESCO Dünya Mirası listesine giren Es-Salt şehrindeyim dostlar. Burası en parlak dönemini Osmanlı İmparatorluğu zamanında geçirmiş. Bu videoda hep birlikte burayı gezeceğiz. Umarım iyisinizdir, keyfiniz iyidir, sağlığınız iyidir. Beni tanımayanlarınız için kendi çapında dünyayı dolaşan bir gezgin kardeşinizim. YouTube kanalımda maceralarımı paylaşıyorum. Güney Amerika'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Balkanlara birçok ülkeden video var kanalımda. Videoları izlerseniz beni tanıma şansı bulursunuz. Maceralarıma ortak olma şansı bulursunuz. Ve severseniz videoları beğenin, yorum atın ve abone olun lütfen ki beni desteklemiş olursunuz. Böylelikle ben de seyahat etmeye devam ederim ve deneyimlerimi paylaşmaya devam ederim. Bu videoda dediğim gibi UNESCO Dünya Mirası listesine giren Es-Salt ismindeki bu şehri gezeceğiz. Şimdi tarihi kısma doğru yürüyorum direkt. Çünkü biraz hızlı gezeceğim maalesef. Amman'a dönmem gerekiyor bu akşam. Selamünaleyküm. Hello wallah. Hello wallah. Hayyak Allah. Hi, how are you? I'm good. How are you guys? Where are you from? Türkiye. Hayyak Allah. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Es-Salt is historical city. Yes. Yes, video. Police. Polis. Tamam, kendime çeviriyorum o zaman kamerayı. Yeah. Polis değil misin? No problem. No problem. Şükran. Is Nice to meet you. Citadel. Yes. Citadel, right? Where you are going? What's your name? Burak. My name is Sakhar. Where are you going? Citadel. The castle. Castle? El Hammam Street. Hammam Street. Church? You want to go to church? No, Hammam Street. And, yes. Jesus? Left and go street. Okay, şükran. Şükran. Şükran, thank you. Vallahi şükran. Gezeyim biraz. Şükran. Ne diyordum? Amman'a dönmem gerekiyor bu akşam. Aşağı yukarı 2 saatim var burada. Aslında yeter de artar bile. Burası çünkü küçük bir şehir. Sadece tarihi kısmını ziyaret edeceğim. Gezelim bakalım ya. Merhaba. Nasılsınız? Kifak? Türkçe biliyor musun? Yani biraz. Sen biliyor musun abi? Biraz. Nereden öğrendiniz Türkçeyi? What? How did you learn Turkish? İstanbul, Taksim. Taksim'e gittin. Oradan öğrendin. When Türkiye? İzmir. İzmir. Aha. Ya. Şükran. Hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm. Sağ ol abi. Teşekkürler. Hurma suyu satıyor. Buz gibi var ya, çok iyi gidiyor hurma suyu. Tahmin ettiğimden çok daha lezzetli çıktı. Bayağı güzel bir yapısı var yalnız abi. Böyle basamak basamak gidiyor şehir. Bu bölgedeki en yüksek noktaymış burası. Rakıma bakacağım şimdi telefondan, merak ettim. İnternette araştırırken en yüksek noktası olarak okumuştum çünkü. 1100 metreymiş buranın en yüksek noktası. Burada gözüküyor bak. Es-Salt'ın en meşhur caddesine geldim şimdi. Tarihi kısım buradan başlıyor diyebilirim. Şimdi yukarı doğru tırmanacağız. Hammam Caddesi olarak geçiyor burası. Sağlı solu dükkanların olduğu bir cadde. İlk olarak karşımıza kıyafetçiler çıktı. Sanırım pazar da kurulu içeride. Allah, bir pazar görsek güzel olur ya. Bir pazar havası alalım. Baharat kokusu gelsin burnumuza. Bitki çaylarının kokusu gelsin burnumuza. Selamünaleyküm. Dediğim gibi burası en parlak dönemini Osmanlı İmparatorluğu zamanında geçirmiş. Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa Nablus'tan özel ustalar getirmiş ve şehri tekrardan, yeniden inşa ettirmiş. Bak orada Türk bayraklı yastıklar var. Şansa bak, tam Osmanlı'dan bahsediyordum.
Yastıklar karşımıza çıktı. O yüzden mimari dokusu bu şehrin güzel olarak geçiyor. Turistlerin ziyaret ettiği bir yer aslında burası. Osmanlı döneminde buraya bayağı önem vermişler. Çünkü bölgedeki en yüksek nokta burası rakım olarak. Askeri üs olarak kullanmışlar burayı. Ve dönemin en önemli şehirlerinden bir tanesiymiş. Ve tabi böyle olunca en parlak dönemini de Osmanlı İmparatorluğu zamanında yaşıyor. Daha sonrasında biliyorsunuz bu topraklar kaybedildi. Selamünaleyküm. Şehrin ismi Latince orman kelimesinden türetilmiş dostlar. Saltus kelimesinden türetilmiş. İlk olarak ne zaman yerleşim sağlandığı bilinmiyor ama araştırmacılara göre Büyük İskender döneminde Makedon ordusu tarafından kurulduğu söyleniyor. Daha sonrasında Bizansların piskoposluk merkeziymiş burası. Bir dönem Moğol İmparatorluğu buralara girip yakıp yıkmış. Daha sonrasında Memlük Sultanı Baybars tekrardan buraları inşa ettirmiş vesaire. Bu bilgileri tabii ki hep internetten aldım. Her dönemde burası önemli bir noktaymış. Bunun sebebi de ticaret yolunun buradan geçmesi. Batı ile çöl bölgesini birleştirdiği için her dönem bir önemi varmış buranın. Ama dediğim gibi Osmanlı döneminde askeri üs olarak kullanılıyor ve en şaşalı dönemini yaşıyor, en zengin dönemini yaşıyor. Osmanlı İmparatorluğu buraya bayağı önem vermiş bu arada. Dediğim gibi yeniden inşa etmiş şehri. Bir sürü ev yapmış, medrese yapmış, cami yapmış, kale inşa etmiş derken doğal olarak buraya bir kıymet göstermişler. Burası da zenginleştikçe zenginleşmiş. Önemi artmış. Şöyle manzarayı göstereyim sizlere. O arada ben soluklanayım çünkü merdiven biraz hızlı çıkıyorum yukarı. Nefes nefese kaldım. Ne yapıyorsun? Keyfak. Böyle numara vermişler evlere. Ama kalan neden yok galiba. Baksana bağlamış ya. İsrail, USA. İsrail bayrağı çizmişler yere. İsrail, Amerika falan yazmışlar. Mezarlığın içindeyiz ha. Burada bir Türk şehitliği var. Haritanın gösterdiğine göre. Oraya geldim şimdi. Ta en tepeye kadar çıktık. Ama neresi Türk şehitliği? Şu içerisi mi acaba? Evet kesin burası. Burada ay yıldız var. Ha bak şurada da ay yıldız var kapıda. Ama kapalı. Nereden geçeceğiz? Selamünaleyküm. Dayı. Selamünaleyküm. Girebilir miyim? Ha burada. Kapalı sandım ya. Dayıdan izin alalım da ne olur ne olmaz. Selamünaleyküm. Şehitliği ziyaret edeceğim. Sağ ol abi. Buraya gelen Türkler var galiba. Evet evet dedi abi. Öğrenmiş birkaç kelime. Ne diyor? Bu mezarda 24-26 Mart 1918 tarihleri arasında Salt bölgesinde İngilizlere karşı savaşırken şehit düşen yaklaşık 300 Türk askeri yatmaktadır. Ruhları şad olsun. Burası kapalı. Salt Türk Şehitliği'nin kale, müze ve avlu bölümü diyor. Amman Türk Büyükelçiliği ve Askeri Ateşeliğinin çalışmalarıyla yapılmış anladığım kadarıyla. Ama tabi geç geldiğimiz için kapalı, ziyaret edemiyoruz.
1918 yılında. Birinci Dünya Savaşı döneminde kaybediyoruz burayı. İngilizlere karşı mücadelemizi yenilgiyle bitiriyoruz ve İngilizlerin kontrolüne geçiyor burası. Daha sonrasında biliyorsunuz Ürdün İngiliz mandası altında kaldı bir süre. Daha sonrasında 1946'da Ürdün bağımsızlığına kavuştu. 1918 yılında şehit olan Türk askerlerinin burada bir anıtı var. İsimleri yazıyor ve hangi memleketten olduğu yazıyor. Ankara var, Adana var, Adıyaman, Amasya, Ammanlı var, Isparta, İstanbul, Bursa, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa. Bak bir sürü Manisa var, bir sürü Denizli var. Çorum, İstanbul, İzmir, Kosova, Kütahya. Bayağı Manisa varmış yalnız ha. Aydın, Bağdat, Balıkesir, Sakarya, Musul, Nevşehir, Suriye, Uşak, Zonguldak. Tertemiz duruyor vallahi. Çok güzel yapmışlar. Burada da Türk bayrağı ve Ürdün bayrağı var. Benim adım Azam, ben Mısırlıyım, ben mamur salt Türk İş Şehitlik yani. Ha, Mısırlısın, burada çalışıyorsun. Evet, Buranın evet. korumalığını yapıyorsun. Evet. Ama, Bakımını yapıyorsun. Evet yani. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim. Kaçta kapanıyor peki burası? Onu da söyleyelim de normalde 5 gibi kapanıyor sanırım burası. Yani bu saatte 9 saat sabah yani, Hı hı. 7 saat akşam. Ha, sabah 9 ile akşam 7 arası. Evet. Ha, çok sağ olasın açtın müzeyi. Ben Teşekkür bir ederim. ziyaret edeyim. Ama bu şehitler aşağıda. Aşağıda mağarada şehitler. Aşağıda. Evet. Orayı da görebilir miyim abi? Evet, evet. Aa, çok sağ ol abi. Şurayı bir hızlıca göstereyim size. Şehitlerin olduğu mezarlığı da göstereyim. Sağ olsun abi geldi açtı burayı ben gezerken. Burada tarihçe yazıyor. O dönemin askeri üniforması. Kudüs valisi Ali İkram diyor. Gazze savunmasında Osmanlı sancağı ve sancaktarları. Cemal Paşa, Bahriye Subayı ve Abdurrahman Bey Kudüs'te diyor. Kudüs'te çekilmiş bu fotoğraf. Burada Cemal Paşa'nın bir portresi var. Şehitliğin girişi burasıymış. Hemen yukarıda da Salt Kalesi. Yani bulunduğumuz alan komple Salt Kalesi aslında. Kalenin en yüksek noktasının biraz aşağısında kalıyor şehitlik. Mümkün bir ay önce Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 1994 bu komikleri Ürdün'de temsili Avkaf İmamı, Türkiye temsili asker ateşi Ürdün'de. Bu konsolos hepsi gelmiş bu komikleri toplama kefenayını cenaze namazı sonra kabir defni. Önce bir Türkiye'den yetkililer geldi, kemikler toplandı. Burada cenaze namazı kılındı, buraya defnettiler. Evet. Burada gerçekten mezarlar var yani. Evet. Bir tane. Buraya bir tane temsili mezar yapmışlar dostlar ama gerçekten o dönem şehit olan askerlerin kemikleri buranın altındaymış. 1918 yılında Salt Muharebelerinde şehit düşen kahraman 300 Mehmetçiğimizin naaşlarının 1973 yılında bu mağara içerisinde ilk tespit edildiği anda çekilen fotoğraflarıdır. Yurtta sul, cihanda sul. Bu ortayı niye boş bıraktınız ya? O sözün sahibini koysaydınız ya oraya. Bu şehitlikte 1. Dünya Savaşı esnasında 24-26 Mart 1918 tarihleri arasında Salt bölgesinde İngilizlere karşı savaşırken şehit düşen 4. Ordu'nun 48. Tümeni ile 143, 145 ve 191. Piyade alaylarına mensup Türk subay, assubay, erbaş ve erleri yatmaktadır. Ruhları şad olsun. Burası da Salt Kalesi. Yazıyor zaten orada. Bir tane cami inşa etmişler en yüksek noktasına. Selamünaleyküm.
Türkiye. Şükran. Mustafa, memnun oldum. Abdullah. Abdullah Mustafa. Abdullah Mustafa. Memnun oldum. Mustafa Atatürk. Efendim? Mustafa Atatürk. Evet, Mustafa Kemal Atatürk. Ahlan ve sahlen. Hala mesela. Teşekkürler. Kaleden şehir manzarası da böyle gözüküyor. Şurada da bir mezarlık var. شوف روح صار له سنة خلاص ما طلع اللي له سنة سأل دخل أخوي قال لي ما يعطيش أخوه والله شو ترى ما نقدر خليك زلمة ها صفر إذا الصبح والله لا عد عليه Gençler uçurtma uçuracak. Selam. Güneşin battığı taraf Filistin dostlar. Zamanında oradaki Nablus şehri ile bu Salt şehri tek bir şehirmiş. Buraya geleceğimi söylediğim zaman birkaç kişi Nablus'la Salt'ın tek bir şehir olduğunu söyledi bana. Ama arasındaki mesafeye bakıyorum, bayağı uzak. Aa, kaldıramadılar. Dur geçeyim ben, dur. İpiniz takılmasın. Aradaki mesafe çok fazla, yani nasıl tek bir şehir olabiliyor onu düşünüyorum bunu duyduğumdan beri. Selamünaleyküm abi. Oğlum Allah'ın selamını bile almıyor ya. Selam veriyorum, suratıma bakıyor. Niye bakıyorsun abi? Selam veriyorum, versene selamımı sen de. İnsan yemiyor sonuçta. Burada hala yaşıyorlar. Evleri hep böyle numaralandırmışlar. Bazı evler boş, yıkık dökük, harabeye dönmüş. Ama bazılarında yaşayan insanlar var. Bu şehir Osmanlı İmparatorluğu kontrolündeyken çevredeki Hristiyanlar onlara yapılan saldırılardan korunmak için buraya kaçmışlar ve buradaki Hristiyan popülasyonu artmış. Günümüzde de %30-35 civarı Hristiyan Arapların yaşadığını okudum internette. O dönem buraya sığınınca Hristiyanlar buradaki Müslümanlarla güzel ilişki kurmuşlar ve barış içinde yaşamaya başlamışlar. Yani bir problem yaşamamışlar burada. Tabii o dönem Osmanlı himayesinde bu topraklar. O dönem yine burada Arapça konuşuluyormuş. Ve problemsiz bir şekilde insanlar yaşayıp gitmişler. Ta ki bu topraklar kaybedilene kadar. Lan sen ne güzelsin. Anam anam, yavrulara bak. Gelin buraya, seveyim sizi biraz. Hemen korkup kaçıyorlar ya. Gel buraya gel. Anam ha, gözü kapalı bunun ya daha. Cık. Gözünde yara mı var? İltihap mı var? Bir şey mi var? Hasta gibi. Tarihi dokusu oldukça güzelmiş yalnız şehrin ha. İyi ki gelmişim buraya. Yani o trafikte yılıp pes edip dönebilirdim eve. Ama dönmedim, geldim buraya. Burayı da gezip görmüş olduk. Çiçekler ne güzel, baksanıza. Vallahi çok güzel. Ne kadar güzel bir sokak. Bunların hepsi dükkan. Tabii bu kısımlar kapalı şu an. Açık olan bir soldaki var, ayakkabıcı. Bu tarz tarihi dokusu olan yerlere arabanın girmesi hiç hoşuma gitmiyor ya. Gerçekten hiç hoşuma gitmiyor. Aa, buradan çıkmıştık yukarı, bak hiç sola dönüp bakmadım bile ha. Ne kadar güzel bir sokağa kaçırıyorduk az kalsın. Kader Caddesi'ymiş buranın adı. Ben de diyorum bu güzel kokunun sebebi ne? Da mahallenin ucuna kadar uzanıyor kokusu. Arkadaşlar biliyorsunuz Kolombiya ziyaretimde kahvenin nasıl ekildiğinden soframıza gelene kadarki olan süreci anlatmıştım. Kahve tarlasını ziyaret etmiştim.
Yani ekiyorsun, sofrana nasıl geliyor, nasıl kavruluyor vesaire vesaire. Sen nasıl içiyorsun? Hepsini anlatmıştım. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Kahve severler özellikle. Kısaca tekrardan şunu hatırlatayım. Kahve Habeşistan'da bulunuyor. Yemen'de kültür haline geliyor. Yemen valisi İstanbul'a taşıyor. Avrupalılar İstanbul'da görüyorlar. Avrupa'ya taşıyorlar. Daha sonrasında kolonize ettikleri ülkelerde toprak uygunsa ekiyorlar, deniyorlar, bakıyorlar, tutuyorsa oralarda kahve, şeker kamışı vesaire ekerek bunun ticaretini yapıyorlar ve paraya vuruyorlar. Bugün Brezilya ve Kolombiya dünya üzerindeki en önemli kahve üreticileri ve satıcıları arasındaysa Avrupalıların kahveyi oraya götürmesi sayesinde. Keza Endonezya. Oraya İngilizler mi götürmüştü? Kim götürmüş hatırlamıyorum ya. Yani Avrupalılara borçlu derken ya Avrupalılar oradaki herkesi kesip biçti, öldürdü, zaten onu hiç savunmuyorum da hani onlar götürdü manasında öyle söylüyorum. Tabii ki de tasvip etmiyorum. Yanlış bir cümle mi kurdum diye bir an böyle bir düşündüm de. Dilim damağım kurudu çünkü yoruldum da. Ne ses yaptım be. Söveceğim şimdi ya. Safi gürültüler ya. Safi gürültüler. Ha, bir tane daha geliyor. Yemin ediyorum. Allah Allah. Ne zevk alıyorlar insanlara rahatsızlık vermekten, anlamıyorum ha. Ne anlattırdığımı unuttular bana ya. Ha neyse işte Avrupalılar Güney Amerika'ya götürüyorlar, İspanyollar. Orada ekiyorlar. Daha sonrasında tabii onun ekmeğini yiyorlar. Çakallar yemezler mi? Çok akıllılar bu Avrupalılar var ya, her şeyi ticarete döküyorlar. Her şeyden para kazanmanın bir yolunu buluyorlar. Güzel yani kahve için. Brezilya kahvesi de lezzetli, Kolombiya kahvesi de lezzetli. Guatemala kahvesi benim aralarında en sürpriz olarak bulduğum kahve. Gerçekten çok lezzetli. Özellikle kül tadının gelmesi bana ayrı bir keyif veriyor. Yani aroması var çünkü, farklı bir aroması var. Volkan yanında yetiştiği için o da kül tadı geliyor. Bütün Güney Amerika videolarında bahsetmişimdir bunlardan. Kahveyle ilgili bir şey olduğu zaman satıyorum bu bilgiyi. Ama izleyin o kahve videosunu, pişman olmazsınız. Haritanın dediğine göre bu sokağa gireceğim. Sokağın sonuna kadar yürüyüp sağa döneceğim. Couchsurfing'ten bir arkadaşın evinde kalıyorum. Amman'a döndüm ben bu arada dostlar. Havayı da kararttık dönene kadar. Arkadaşın evine doğru yürüyorum şimdi. Bu videolukta benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyeyim. Ben biraz yoruldum. Karnım da acıktı. Gider gitmez bir gidelim, yemek yiyelim. Sohbet edelim, muhabbet edelim. Çocuğa da ayıp oldu. Geç kaldım çünkü bugün. Biraz erken geleceğimi söylemiştim ama trafiğe kalınca maalesef büyük şehrin çilesi yani. Elinizden bir şey gelmiyor. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Eşinizle, dostunuzla paylaşırsanız da böyle belki kanalım daha da büyür, hızla büyür belki, bilmiyorum. Şu an biraz yavaş ilerliyor gibi hissediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Adios amigos. Ciao ciao.